Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gora Gold'la karşınızdayım. 4 numara tığım var, 1,60 milim. Şöyle bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Modelimize geçmeden önce kol ve yaka kesimimize geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. İpimin renk numarası da 312 numara. İpimin renk numarası hanımlar. 312 numara. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım size hanımlar. Şimdi burada kol altı kesimimi yapacağım hanımlar. Böyle yeleğimizin sağ tarafı olmuş olacak. Eğer siz sağ sol istiyorsunuz ya hanımlar, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Burası geldikten sonra burayı keserseniz bu yeleğimizin sağ tarafı olmuş olur. Şöyle kendinize tutun. Eğer buradan kesmiş olursanız şurayı yaka yaparsanız burası diğeri de sol taraf olmuş olacak. Aynı şekilde yani zaten kesimlerimiz aynı oluyor. Sadece kestiğiniz yöne bağlı. Burada kestiğiniz zaman burası kol altı olursa, burası yaka olursa sağ yeleğimizin sağ tarafı oluyor. Burada kol altı keserseniz, burada yaka keserseniz burada sol olur. Onu da o şekilde ayarlayacaksınız. Bu modelimin detaylı anlatımı linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. İpimi doladım. Şu boşluğa batıyorum hanımlar. Şöyle bir tane trabzan. Şöyle kol altı oyuntusu yapıyoruz. Bakın zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 tane trabzan buraya. İpimi doladım. Şu boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan. Hatta 2 tane. Şöyle düzgün bir şekilde olmasını istiyorsa. Şimdi bakarız nasıl daha güzel geliyorsa. Yine zincirin içine geçtim. Yuvanın içine 4 tane trabzan buraya hanımlar. Şu boşluğa batıyorum. Buraya yine bir tane yapıyorum. Ve kenar trabzanına şöyle batıyorum. Tek tek trabzanlarımı örüyorum. Ben şimdi sık iğne olarak döneceğim hanımlar bu trabzanlarımın tepesine. Siz isterseniz sık iğne değil burada ipinizi koparırsınız. Gelip buradan şöyle şuradan devam edersiniz. O size kalmış bir şey. Bir zincir çektim ve dönüyorum. Sık iğne olarak döneceğim. İlk trabzanın tepesine battım. Şöyle tek tek batıyorum. Trabzanlarımın tepesine, burası bizim kol altı oyuntumuz. Küçük bir parçada anlattığım için hanımlar şöyle 2 model kestim. Şimdi burada kalanı yine trabzan yapacağız. Kenar trabzanı 5 tane trabzanımız olduğu için şöyle sayayım. 1 2 3 1 2 3 4 4 tane. Burada da zincir çekeceğimiz için zaten 5 tane olmuş oluyor. Bir modelimizi şöyle kenar trabzanımızı şuraya yapıyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu. İpimi doladım. 3 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. Bu şekilde tek tek trabzanların tepesine battım. Zincirimle beraber 1 2 3 4 5 oldu. Bir zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4. trabzana batıp modelimi uyguluyorum. Burada arada bir zincir, diğer model
Diğer modelimin 1 2 3 4. trabzanına batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, aynı yere tekrar batıyorum, yuvamı oluşturuyorum. Arada bir zincir, 1 2 3, dördüncüye batıyorum. 3 zincir, aynı yere batıyorum, yuvamı oluşturuyorum. Dördüncü trabzanıma batıyorum. 3 zincir, aynı yere tekrar batıyorum, yuva oluşturuyorum. Bir zincir. Model kurulumuz da zaten bu şekilde oluyor hanımlar. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Eğer izlemediyseniz zaten dediğim gibi açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. 1 2 3, dördüncüye batıyorum. Bir zincir çekeceğim. Aynı yere tekrar batıyorum. Yaka kesimine başlıyoruz hanımlar. 3 tane değil, bir tane. Burada da bir zincir çekmeyeceğim. İpimi doluyorum direktmen. Şöyle yakadaki trabzanlarıma battım. Trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimine başladık hanımlar bu şekilde. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum, yuvamın içine giriyorum hanımlar. 7 tane, normalde 7 tane trabzanımız var. Ben şöyle 1 2 3 tane trabzan yapacağım. Burada 3 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum, diğer yuvaya geçiyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Modelimi uygulamaya devam ediyorum hanımlar. 7 tane trabzan. 4 5 6 7. İpimi doladım, diğer yuvaya geçtim. Aynı şekilde 7 trabzan. Sadece burada kesim olduğu için 7 değil, 3 tane trabzan yaptım. Ben şimdi buraya gelince tekrar zaten buradan döneceğim. Buraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle ipimi doluyorum. Sıra sonuna geldim. Modelimi uyguladım. Ve şimdi şöyle kenar trabzanımıza batıyoruz. Kenar trabzanımızı örüyoruz. Şöyle zincirime de battım. Burası bizim kol altımızla işimiz kalmadı hanımlar. Kesimimizi yapmış olduk. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada her geldiğimizde artık dönüşümüzü sağlayacağız. Bir zincir, ipimi doluyorum. 1 2 3, dördüncü trabzanın tepesine bir trabzan. 3 zincir, ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle yuva. Arada bir zincir. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3, dördüncü trabzanın tepesine trabzan. 1 2 3 zincir, aynı yere batıyorum. Arada bir zincir, dördüncü trabzana trabzan. 3 zincir, aynı yere batıyorum. Yuva, arada bir zincir, dördüncü trabzanın tepesine trabzan. Arada 3 zincir çekiyorum, aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir. 1 2 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. İpimi doluyorum. Bakın burada 3 tane trabzanımız var. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şöyle zincir çekmeden şöyle bakalım nasıl oluyor. Kenar trabzana batalım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 3 tane trabzanımız var. Ben buraya bir tane ortaya trabzan yapmak istiyorum hanımlar. Bakın tam orta kısmına, çok boşluk olmasını istemediğim için.
Şurası şöyle direkmen atınca çok boşluk oluşuyor. O görüntü oluşmasın diye trabzan tepesine bir tane, ortaya trabzan. 3 tane trabzanımız var. İkinci trabzanın tepesine trabzan yaptık. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Yakadayım hanımlar. Zaten burada zincirler çekmeyerek, bunu da 2 tane zincir çekerek kesimimizi yaptık. Ve oradaki 3 trabzanı bir trabzana indirdik. 5 tane trabzanımız var. Trabzanımızı ördük. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum hanımlar. 7 tane trabzanımız var. Ben 7 tane yapmayacağım. 1 2 3 4 4 tane trabzan yapacağım. Yaka kesimi yapıyoruz hanımlar. İpimi doladım ve diğer modele geçtim. 7 tane trabzan. Yine gidip döneceğim hanımlar. Herhangi bir normal modelimi öreceğim. Dönüşte buraya yine kesime, yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi geldim yine yaka kesimine. Burada normal modelimi ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ikinci trabzana. Bakın, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Şöyle yaka kısmındaki trabzanlarımı örüyoruz. Bu şekilde boşluk oluşmasın diye ikinci modelimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bakın, 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Burada 5 tane trabzanımız var. 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5. Buradaki zaten şu modelin tepesindeki ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane trabzanımı ördüm. Burada yaptığımız gibi 4 tane trabzan ördüm. İpimi doluyorum, diğer yuvaya geçiyorum. 7 değil 4'e indiriyoruz. Ve burada 7 tane trabzan örüyorum. Yine gidip dönelim, beraber devam edelim. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. Bir zincir çekiyorum, burada ipimi doladım. Şöyle burada 3 tane değil 2 tane trabzan, aynı yere batıyorum. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bir ikinci trabzanın tepesine, önümdeki ikinci trabzan, bir ikiye batıyorum. 2 tane şöyle bırakıyorum burada. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bakın, yakamız oluştu hanımlar. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum ve 5 tane trabzan, zincirle beraber 5 trabzanımızı örüyoruz. 4 trabzanımız, bir de zincirimiz 5. Buradaki trabzanı boş bırakıyorum, ipimi doluyorum, yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 ipimi doladım ve normal 7 tane trabzan diğer modele örmeye devam ediyorum. Yine gidip döneceğim. Yaka kesimiyle beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şimdi bir zincir çektim, ipimi doladım. Dördüncü trabzanın tepesine ortaya batıyorum. Bir trabzan. 3 zincir, aynı yere tekrar battım, bir trabzan. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Bir ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan, ipimi doladım ve kenar trabzanımı örüyorum hanımlar. Bu şekilde
yaka kesimini bitirmiş oluyorum hanımlar. Şimdi normal bir şekilde öreceğim. 2 modelim tek kaldı. Onun için benimki bakın yeterli. Zaten anlamış oldunuz. Şöyle ben düz örmeye devam edeceğim. 1-2 model hanımlar. Şimdi nasıl düz devam edecekseniz onu göstereceğim size. İpimi doluyorum. Bakın burada bir trabzanımız var. Trabzanımıza değil yuvamızın içine batıyoruz. Ve buraya 7 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi doladım. Diğer yuvaya geçtim. Yine 7 tane trabzan. Kesimi bitirmiş oldum hanımlar. Artık kesim yapmayacağım. Çünkü 2 tane modelim tek kaldı. Onun için bir model şöyle düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle 7 ipimi doluyorum ve kenar trabzanımı örüyorum. Bu şekilde bu iki modelimizi devam edeceğiz. Bir model daha yapayım. Düz bir şekilde yapınca bakın hanımlar zaten yakamız kendini gösterdi. Ortaya çıkmış oldu. Ben gidip gelip geliyorum. Evet hanımlar şöyle yakın kesimimi görün. Şahane bir yaka oldu. Kol altı da aynı şekilde. Bakın şöyle 2 model düz ördüm. Daha düz örünce daha bir yakamız kendini gösteriyor. Ortaya çıkmış oluyor. Daha iyi anlayabiliyorsunuz hanımlar. Şöyle göstereyim bakın. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.